Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sinir sistemi ilaçları grubunda yer alan S-Max, 10 mg'lık, 28, 56 ve 84 tablet içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. S-Max film tabletin etken maddesi escitalopramdır. S-Max film tablet nedir, ne için kullanılır? Antidepresanlar grubundan bir ilaç olan S-Max, depresyon ve agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk gibi anksiyete bozukluklarında kullanılır. Etken madde olan escitalopram, selektif serotonin geri alım inhibitörleri olarak adlandırılan bir antidepresan grubuna dahildir. Bu ilaçlar beyindeki serotonin sistemini etkileyerek serotonin düzeylerini arttırırlar. Serotonin sistemindeki bozukluğun depresyon ve benzeri hastalıkların gelişiminde önemli bir faktör olduğu kabul edilmektedir. S-Max film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. İlacın kullanımıyla kendinizi iyi hissetmeye başlamanız birkaç haftayı bulabilir. Durumunuzda iyileşme görmeniz biraz zaman alsa bile S-Max kullanmaya devam etmelisiniz. Eğer kendinizi daha iyi hissetmezseniz ya da daha kötü hissederseniz bunu doktorunuzla konuşmalısınız. S-Max film tabletin tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg'dır. Doz doktorunuz tarafından günde maksimum 20 mg'a yükseltilebilir. Panik bozuklukta S-Max'ın başlangıç dozu günde 10 mg'lık doza çıkmadan önce bir hafta boyunca günde tek doz olarak 5 mg'dır. Doz doktorunuz tarafından daha sonra günde maksimum 20 mg'a yükseltilebilir. Sosyal anksiyete bozukluğunda S-Max'ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg'dır. İlaca verdiğiniz cevaba göre doktorunuz dozu günde 5 mg'a düşürebilir veya günde maksimum 20 mg'a yükseltebilir. Yaygın anksiyete bozukluğu ve obsesif kompulsif bozuklukta S-Max'ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg'dır. Doz doktorunuz tarafından günde maksimum 20 mg'a yükseltilebilir. S-Max aç veya tok karnına alınabilir. Tabletler bir miktar su ile birlikte çiğnenmeden yutulmalıdır. Tabletler gerektiğinde düz bir yüzeye, çentik yukarı gelecek şekilde konularak ikiye bölünebilir. S-Max film tablet, çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmamalıdır. S-Max'ı doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanmalısınız. Eğer tedaviyi erken sonlandırırsanız hastalık belirtileri tekrarlayabilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz zamandan en az 6 ay sonrasına dek tedaviye devam etmeniz tavsiye edilir. S-Max'ın bir dozunu almayı unuttuysanız, unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve yatmadan önce hatırlarsanız hemen ilacınızı alınız. Ertesi gün normal bir şekilde ilacı almaya devam ediniz. S-Max'ı kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. S-Max'ın alkolle etkileşmesi beklenmez, ancak birçok ilaçta olduğu gibi S-Max'ın alkolle birlikte alınması tavsiye edilmez. Hamileyseniz bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Eğer hamileliğin son 3 ayında S-Max kullandıysanız yeni doğan bebeğinizde nefes almada zorluk, mavimsi bir cilt, nöbetler, vücut ısısı değişiklikleri, beslenmede zorluklar, kusma, düşük kan şekeri, katı veya gevşek kaslar, aşırı refleksler, titreme, huzursuzluk, sinirlilik ve benzeri etkiler görülebilir. Eğer bebeğinizde bu bulgulardan biri varsa doktorunuza S-Max kullandığınızı mutlaka söyleyiniz. S-Max film tablet anne sütüne geçer. Emziriyorsanız bu ilacı kullanmanız önerilmez. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini anlayıncaya kadar araç ve makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olmalısınız. S-Max film tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. İlacın kullanımıyla çok yaygın olarak bulantı ve baş ağrısı görülebilir. Çok yaygın görülen bu yan etkiler 10 hastanın birinden daha fazla görülmektedir. İlacın kullanımıyla yaygın olarak
burunda tıkanıklık veya akma, iştahta azalma veya artma, endişe, huzursuzluk, anormal rüyalar, uykuya geçmede zorluk, uyku hali, sersemlik, esneme, titreme, deride karıncalanma, ishal, kabızlık, kusma, ağız kuruluğu, terleme artışı, kas ve eklemlerde ağrı, cinsel bozukluklar, yorgunluk, ateş ve kilo artışı gibi yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen bu yan etkiler ise bu ilacı kullanan 100 hastanın 1 ila 10'u arasında görülmektedir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.